Bu bölümde sanat tarihçisi Seyit Harun Özdemir'in Yerelden Evrensele, Sanatın Tarihsel Dinamikleri içerisinde Diyalektik ve Reşat Ceylan Sanatı başlıklı makalesinin ikinci bölümü seslendirilmektedir. Seslendirme, Arkeoloji Kütüphanesi YouTube kanalı tarafından yapılmıştır. Sanat aklın hizmetinde, sanatçı ise genel anlamıyla insanlığın öğretmeni olmalıdır. Düşünceleri estetikle birleştirdiğimiz zaman felsefe, sanatla evrensel bir uyum yaratacaktır. Sanatın çağdaş bir görünüme kavuşmasında sanatçı Reşat Ceylan'ın rolü nedir? Sanatçı, yaratımlarıyla diyalektik bir bütünlük oluşturur. Sosyal, siyasal ve estetik düşünme biçimlerine hakim olan sanatçı, diyalektikle mühürlüdür adeta. Dünyanın başka yerlerinde onun uçurtması gibi gökkuşağı renklerinde uçurtmaların olduğunu hayal ederek rüzgarın yönünü tayin eden en çok sevdiği kırmızı renkte bir uçurtmaya benzer Reşat Ceylan'ın ruhu. Adeta onlarla yer değiştirip sanatçı özelliklerini takas ederek gökyüzünde dalgalanıp bulutların sonsuzluğunda yok olmak ister gibidir. Sıra dışı bir disiplin olan sanat tarihi biliminden yararlanarak doğanın bir parçası olan insanı sanatına taşır yapıtlarında. Düşleriyle sınırsız dünyasında yaşam nasıl kurtulur diye sorar kendine. İnsanlara ateşi söndürmemeleri koşuluyla veren Prometheus'a sadık kalarak sanat tarihine önemli yadsınamaz yapıtlar kazandırmaktadır. Sanatçı kendini sorgulayarak özgün tekniğiyle sinematografik imkanlardan yararlanarak görsel şiir yakınlaşmasını kurarak sinemanın ötesine geçme çabasındadır. Sanat duyarlılığı küçük yaşlardan itibaren oluşan, sürekli nitelikli sanat eserlerini savunan Reşat Ceylan'ın çalışmalarına bakıldığında, genellikle yapıtları psikanalistik açıdan zihinsel hazzı, vücudun güzelliği, estetik deneyim ve estetik bütünlüğünde incelenmelidir. İmge kullanımını iyi bir gözlemci olarak insan psikolojisinde meydana gelen değişimleri yüzlerine yansıyan ruh hallerini betimleyerek kendine özgü soyutlama yaratmaktadır. İzleyicide araştırma duygusunu oluşturan Freud'un etkisinde kalmış bir sanatçı olmasından dolayı önemlidir. Resimleri sayesinde kadın-erkek ilişkisinin toplum tarafından nasıl kodlandığının sorgulandığını görmekteyiz. Sanatçı iç çözümleme, bilinç akışı, geriye dönüş ve yansıtma gibi farklı görsel anlatım tekniklerini kullanır. Yapıtlarında yeni deneysellikler yoğundur. Nesnel bakış açısıyla dışa vurumcu, doğacı tutumunu yapıtlarında görmekteyiz. Şunu belirtmek gerekir ki bu temaları karanlık bir tutumun hakim olduğu bir dönemde saf estetizm denilebilecek bir tavırla işlemektedir. Kendinden sonraki ressamlar için adeta bir ilham kaynağı olacak olan sanatçıdır. Biçimlerini ustalıkla kullanarak hem gerçeği hem gerçeküstünü müthiş bir duyarlılıkla izleyiciye aktarır. O, fantezi ve büyük bir derinliği romantik bir yaklaşımla sunmaktadır. Bilmeyi istemek ve gerçeği istemek adına tutkulu ve estetik bir birliği inşa etmektedir. İlk yaz düşü şiirinde ve herkes unutmaya başlamışken biz canlandırmaya çalışacağız renklerini o eski bahçelerin diyen şair Cevat Çapan gibi Reşat Ceylan, içeriğin ruhsal boyutunu sanatıyla kazımaya çalışıyor. Sanatın anlamlı dünyasında rengarenk ve ilkeli oluşuyla sanat tarihini güzelleştiren Reşat Ceylan, yaratımlarındaki figürlerin arasındaki psikolojik sınırları aşarak bu sınırların sınırladığı gerilimlerin hissidir resimlerinin sırrı. Bu aykırı ve yenilikçi ruhun ressamın psikososyal çözümleme ile deformasyon tarzı önce estetik yönelimlerinden etkilendiği Francis Bacon'ı anımsatır. Çağdaş duyarlılığı ile sanatı toplumsal gerçekliğin dönüşümü olarak tanımlayan sürekli arayış içinde olan Ceylan, daha geniş bir kitleyle temas ederek sanata yeni bir hafıza getirme çabasında sınırsız ve herkesin erişebileceği bir sanat biçimi aramaktadır. Reşat Ceylan için Bacon'ın çalışmaları önemli bir ilham kaynağıydı. Bacon'ın yapısal prensiplerini özümserken arayışına devam edecekti. Görecek ne kadar çok şey varsa bilerek bakmayı tercih etti.
Sanatçının resimlerine bakıldıkça anlaşılacaktır ki yarı soyut ve sembolik yaklaşımla duygu, düşünce ve birikimini belgelemektedir. Aynı zamanda tanınmış sanat bağlamındaki bir sanatsal eylem ile gerçek yaşam bağlamındaki bir başka eylem arasındaki ayrımı da yapar. Sanatı deneyim olarak yorumlayan Reşat Ceylan, estetiği günlük yaşamda ve sanatsal deneyimin katılımında bulmaya çalışmaktadır. Çağdaş sanata yeni bir yön vermek için güçlendirici bir detaylandırma getirmeye çalışmaktadır Ceylan. Döneminin sanat eleştirmenlerini etkileyen sanat tarihçisi Wilhelm Robert Wöringer, soyutlama dürtüsünün taklitteki kültürel yetersizlikten değil, nesneleri daha ruhsal bir şekilde temsil etme psikolojik ihtiyacından kaynaklandığını savunmuştur. Sanatıyla estetik kaygı uyandıran ve izleyiciye mesajlar veren Reşat Ceylan, Türkiye'nin en üretken çağdaş sanatçılarından biri olarak hayal gücünün yeni bir dalgasıyla çağdaş sanatta yükselen bir canlılığın devamcısıdır. Görsel okumalarıyla zamanın ve mekanın özelliklerini aşma eğiliminde olduğu daha derin gerçeği ortaya çıkarır. Yeşilleri, titreşen sarıları ve en çok sevdiği kan kırmızılar, sarı beyazın ve mavinin parlayan parıltıları. Figürlerin üzerinde renkli ışık parçaları cümbüşünde dans eden, renk parıltılarıyla her zaman sosyolojik ve tarihsel figürlere vurgu yapmış, bilimin tüm bulgularının tarihsel olarak objektif yanını araştırmıştır. Sanata bakış açısı uluslararası olan sanatçı, yerel sanattan da yararlanmıştır. Sanatsal özelliğin diyalektiğinde sanat alanları toplumsal hızlanmaya bir dirençtir. Politik estetik işleyişinin bütününde sanat, bir tür diyalektik gerilim için toplumsal dinamizme karşı koymak yerine ancak onun akışında yol aldığında bireyi iyileştiren ve yenileyen özgürleşmeyi sağlayabilir. Romantik özgünlük kavramı sanatçı Reşat Ceylan ile örtüşmektedir. Geleneksel kalıplardan kurtulan Reşat Ceylan, yalnızca bir imaj yaratıcısı değil, aynı zamanda çalışmayı seçtiği malzeme olarak bedenlerin imaj değerlerini de yaratmaktadır. Eserlerinin sadeliği, yarattığı görsellerde döngüsel yapıcılığı olan ısrarında etkisini artırmaktadır. Reşat Ceylan yetkin bir sinemacı anlayışıyla kendi çalışmalarında keşfettiği mitolojik sembolizmle uyumlu olarak imaj statüsünü imaj yapımcısı pozisyonuyla birleştirmeyi başarmıştır. Modelleriyle güçlü bağ kurarak çağrışımlara, bedenselliğin hazzına sıkı sıkıya tutan bir sanatçıdır. Yetkin sanatsal üretimleri yaşamının canlandırıcı ve kendisini yaşama bağlayan ilkelerinin izleridir. Tekrarlanamaz anları takip etme ısrarı, sanatçı kimliğiyle ilgili daha geniş soruları gündeme getiriyor. Onun nitel olarak çok üretken oluşu, sanat anlayışının çözümlenmesi bakımından kesintisiz bir sanat eylemi içinde olduğunu göstermektedir. Bu da yalnız sanatçı için değil, izleyici için de çok değerlidir. Toplumsal tarih ile sanat tarihini birbirine bağlayan şeyler olarak görmeyi sanatçıların yapıtları sağlar. Francis Bacon'un sanatçı üzerindeki etkisinin boyutu açıkça görülmektedir. Sanatında şekil ve içerik yapısında büyük değişiklikler yaparak mutlak güzeli arayan Reşat Ceylan'ı her şeyden önce orantıların sanatçısı olarak görmek doğru olacaktır. Görsel okumaları, keşfetme yönündeki sinematik biçimleri kullanımı yoluyla nasıl yeniden canlandırabileceği üzerine devam eden bir yorumudur. Sanatçı yalnızca resim yapmayı değil, sahip olduğu seçeneklerin sayısını arttırarak sinema ve fotoğraf sanatıyla da ilgilenmektedir. Yapıtlarındaki parlak renklere boğulmuş, güzel genç kadın klasik ikonografisi ile dünya dilini konuşarak çağdaş sanatta daha geniş bir eğilimi örnekler. Ayrıntılı olan sanatı hem estetik hem de potansiyel olarak etik değerlendirmeye tabidir. Reşat Ceylan'ın yapıtları çağdaş sanatta yükselen bir canlılığın parçası olup çok farklı çağrışımları vardır. Sanatının deneyimi bir durumdaki nesnenin deneyimidir. Sanatçı görsel okumasında sanat izleyicisinin deneyiminin zamansal açılımını
çalışmanın etkisi için önemli görür. Yeni toplumsal ve kültürel olasılıkların algılanması sanatçıların umutları göz önüne alındığında öncü sanatçıların fikirlerinin verimli bir şekilde sunularak sanatsal rönesansın yapılmasına bağlıdır. Sanatçının bir rüya dünyasına girmek anlamına gelen çalışmaları onu kelimenin tam anlamıyla dünyanın en güzel yerlerine götürdü. Sanatçı, yaşamını yöneten varoluşuyla toplumsal açıdan geleceğin sınavları hakkında eleştirel bir araştırmanın ön saflarında yer alıyor. Reşat Ceylan, kendine özgü resim diliyle görme biçimimizi değiştirme konusunda iddiasıyla sanat tarihindeki yerini inceler ve sanatın tanımlayıcı özellikleri üzerine bazı teorik, pratik eylemler öngörür. Yansıtma metaforunu açığa çıkararak sanatın güzellikle olan ilişkisini araştırır. Sanatsal başkalaşım ve yenilenme yönelik olarak sanatında olasılıkların bir keşfi olduğunu öne sürer. Tıpkı bir film rulosu gibi başka bir görsel yorumu ve ardından bir başkası gelir sonrasında. Sanatın tarihsel dinamikleri değişmiştir. İzleyicinin sanatını anlamasının ancak onlarda duygular yaratmasına bağlı olduğunun bilincindedir. Bu şekilde bakıldığında gücünün zirvesinde olan bir multimedya sanatçısını görüyoruz. Reşat Ceylan sanatı varlığının kaynağı olan köken ile yapı arasındaki ilişki bütünselliğiyle kavranması için antropolojik yaklaşım gereklidir. Çünkü sürekli insanı merkezine almaktadır. Sanatçı kolektif bilinci belirler, dolayısıyla toplumun kolektif bilinci de sanatçıyı etkiler. Çağdaş sanat dünyasının temel direkleri arasında tutunabilmek, sanatın belirli bir şekilde depolitizasyonunu hızlandıran, sermayenin kültür biçimlerini istediği gibi denetlediği bir süreçte sanıldığı gibi hiç de kolay değildir. Alışılmadık bir üslupla ileriye dönük birer belge niteliğinde yapıtlarıyla entelektüel titizlik ve toplumsal kaygı ile yapıtlar üreten Reşat Ceylan, aslında kendisine gerçek sanatçıyım diyen herkes gibi çağdaş sanat ve kültür içinde kaynaşmaya devam eden her şeye tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı getirme görevinden kaçınmaz. Cenin organı olan plasenta örtülü dokuları ve kendine özgü çok renkli dairesel biçimindeki görsel okumalarıyla büyük bir resim penceresine sahip olan Reşat Ceylan bir dünya ressamıdır. Tablolarındaki figürleri şiirsel anlam kaydırmasına dönüştüren Reşat Ceylan, tüm varlıkların etki altında olduğu bir felsefe anlayışıyla insanın durumunu rastgelelik olarak görmektedir. Her şeyi değiştiren sanatla bir köprü kurarak, soyut kavramları somut kavramlarla bütünleştirerek görünür hale getirdiği resimlerin sırrını oluşturan nedenleri felsefe, sosyoloji ve psikoloji açısından incelenmelidir. Sinemaya ilgisi olan ve tiyatroya 20 yaşlarında başlamış olan sanatçı, resim ve tiyatronun birbirini tamamladığını keşfederek yaşamının her alanında sanatına süreklilik katacak konularla 3 boyutlu çalışmıştır. Özgün yaratıcılığının özel bir ifadesi olarak Ceylan, yalnızca bir imaj yaratıcısı değil, aynı zamanda çalışmayı seçtiği bilinçaltını özgürleştirmenin bir yolu olarak kadın imaj değerlerini de yaratıyor. Onun dünyasında yalnızca var olan nesneleri görürüz. Resim, heykel, kısa film, dijital sanat alanında birçok projeler olan sanatçı son dönemlerinde daha çok kadın teması üzerinde çalıştı. Bunun ana nedeni olarak kadınların duygu ve düşüncelerini daha yoğun yaşadıklarını ve bundan dolayı modellerinin daha çok kadınlar olduğunu vurgulamaktadır. Görsel sanatlarda kalıcı bir çizgi, önce sanat olarak sonra da nesne olarak sanat nesnesinin dönüştürülmesiyle mümkündür. Toplumlarının aydınlatılmış gerçeğine doğru bir yol çizme kaygısıyla ve tarihsel silinmeye karşı sanatçı direnmelidir. Kant, Spinoza ve Sartre gibi filozoflardan düşünce olarak etkilenerek
sanatın teorisi üzerine analitik denemeler de yapan Reşat Ceylan'ın ilişkilendirme biçimiyle ürettiği görsel okumalarının da değeri büyük ölçüde Francis Bacon ve Lucian Freud gibi önemli çağdaş sanatçılardan da ilham almasından kaynaklanıyor. Birçok duvara gün ışığı getiren yapıtlar yaptı. Bunu bir şekilde sanatın insanlığın kurtuluşunun alegorisi olarak tanımlıyor. Özgürleşme ortamı oluşturan sanatlar bir tavırdır ve Reşat Ceylan çağdaş tavrıyla gürül gürül yaşamın ressamıdır. İnsanlara yeniden hayal gücünü kazandıran sanatçı, resminin sanatsal niteliğini, yetkin bakış açısının özgünlüğünü, koleksiyoncuların koleksiyonlarını zenginleştirmedeki dinamizmleriyle kanıtlamış oldu. Evrensel bir sanatçı olmasıyla keşfedilmesi gereken, yapıtlarıyla büyüleyen bir sanatçıdır. Çağdaş sanatın, bu evrenin gerçekliğine daha saygılı bir tarihini mümkün kılabilecek şekilde belgelemenin yeniden dengelenmesi çabasına benzeri görülmemiş bir katkı sağlıyor. Sanat sahnesini uluslararası alanda bilinirliğini arttırmayı da amaçlayan bu çağdaş sanatçı, tüm renk çeşitliliğiyle şiirselliği estetikle sıkı bir şekilde iç içe işlemektedir. Zorluklar içerisinde olmalarına karşın yaşama sıkı sıkıya tutunan ve insanlık için üretmekten vazgeçmeyen, karanlık bir tünelin sonundaki ışığı gören gerçek sanatçılara saygılarımla. Seyit Harun Özdemir, sanat tarihçisi.